gidip törenler vesaire yok. O şekilde yapmadık. Buranın öyle kıyafetlerini vesaire giymedim. Yok mu böyle tören burada, evlilik töreni? Var istemedi ya. Çocuklar gene de iyi, merhametli, hani çok iyi insan. Endonezya vatandaşı ile Türk vatandaşının arasında kıyaslarsan nedir mesela? Burada da var o. Ailelerine karşı bir tutuk var mesela. Bizim Bağ Türklerde var. o yok. Bizde bu ayrım olur. Bizde de vardı aslında ama bu biraz bozuldu mu? Eskiden vardı. Burada çalışayım, para kazanayım şeyi yok. Evet, Burada çünkü buralarda yaşam işçilik- standardı Bali'den herkese selam. Şimdi biliyorsunuz Bali'de ve dünyanın farklı yerlerinde Türklerle yapmış olduğum sohbetler var, röportajlar var. Bali'de yaşayan veya farklı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla güzel sohbetler ediyoruz, tanışıyoruz. Ne iş yapıyor, nasıl yaşıyor, nasıl gelmiş gibi ufak böyle aktaracağı hayat hikayelerini dinliyoruz. Şimdi çok güzel bir abiyle tanıştım burada. Musa abi. Yaklaşık 2 aydır aslında yazışıyordum. Ben daha Kamboçya'dayken Musa abi bana sürekli yazıyordu. Ben Endonezya'da yaşıyorum. Gelirsen mutlaka yanıma uğra diye. Tabii şimdi ben gidemedim. Java adasında yaşıyordu Musa abim. Zamanım yetmedi. Tabii Musa abim sağ olsun ben Bali'ye geliyorum dedi. Hem de seninle tanışmış oluruz. Ben de bir tatil yapmış olurum dedi. Şimdi Musa abimle tanıştık. Güzel bir sohbet ettik aslında biz. Fakat bu sohbeti sizlere de aktarmak istiyorum. Birazdan Endonezya'da yaşayan Türk vatandaşı Musa abimle sizi tanıştıracağım. Ne diyoruz abi? Yurt dışında yaşayan Türklerle röportaj videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet Musa abi. Nasılsın abi? Ya, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hoş bulduk abi. Abi nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun sen? Seninle daha önce yazıştık biz. Evet. Sonra telefonla görüştük. Ben o zaman Kamboçya'daydım. Bir tanışalım dedik öyle. Evet, ben aslında Bir süreç seni geçti. Java Adası'na bekliyordum, Bandung'da. Evet. Orada misafir edecektik, olmadı. Sonuçta biz de buraya geldik. Hem iş hem gezme. Aynen. Bu vesileyle tanışmış olduk. İyi de oldu. Aynen abi. Güzel oldu. Çok iyi oldu. Abi sen Java Adası'ndan mı yaşıyorsun? Nasıl? Ben eşim buralı, Endonezyalı. Burada Bandung, yani Java Adası'nın ikinci büyük şehri. Jakarta'dan sonra, başkentten sonra Bandung'da yaşıyorum. Güzel bir şehir. Burada aslında tam kalıcı yaşantımız yok. Biz buraya yani şöyle kısa amaçla gelmiştik ama yine bir yıl burada Öyle mi? kalacağız. Ben burada yaşıyorsun diye Yok, ben biliyorum buradayız. seni. Sen şu anda Dominik'te yaşıyoruz. Dominik Cumhuriyeti'nde. Dominik Cumhuriyeti. Nasıl oldu da böyle geldin abi sen? Nedir? Dediğim gibi yani Mayıs ayında Türkiye'ye geldik. Evet. Türkiye'de 2 aylığına gelmiştik ama işte sağlık nedeniyle ameliyat oldu derken bayağı uzadı. Geçmiş olsun. Eşim uzun süredir gelememişti memleketine bu Covid'den dolayı. Sonra okay, gracias. Thank you so much, sir. Thank you. Buraya geldik. Sonuçta 2 ay kaldık burada. Bir yılda vize aldık. Bir yıl şimdilik buradayız. Ha, bir yıldır buradasın. Belli olmuyor yani Olacaksın bizim. Biz de senin gibi gezgin gibiyiz. Yani Gezgin bizim, gibisin. bizim hayatımız farklı. Çok güzel ya. Türkiye, Dominik, Başka yerlere gittin mi abi? ülke Latin olarak Amerika'da gittim. falan. Latin Amerika'da başka Kolombiya'ya gittim. Ben Kolombiya'ya gittin. başka yere gitmedim. Orada zaten Dominik Adası iş için zaten. İşle alakalı geldin sen Tabii bizim, sanırım abi. İş bu- neydi bu arada? Biz orada kehribar işliyoruz. Kehribar taşı. Kehribar ya, orada Dominik Cumhuriyeti'nde. Kehribar orada atölye var. Orada mı çıkıyor bu kehribar Tabii taşı? orada çıkıyor. Yani rezerv yeri orası mı? Orada Dominik, evet. Başka Özellikle yerde yok bizim mu dünyanın başka bir yerinde? Dünyanın her yerinde var. Ha, Kehribar'ın her yerde olduğu var. Ukrayna'da var, Kaliningrad'da var, Litvanya'da var. Bizim ülkemizde de var. Evet. Nispeten çok az. Myanmar'da var. Vallahi dünyanın hemen hemen çoğu ülkesinde kehribar Onları çıkıyor. Ama alıp işliyorsunuz. biz önemli olan piyasadaki tutulan olan bir Kaliningrad bölgesi var Rusya tarafında, bir de Evet. Dominik'te renkli mavi ve yeşil o tarz kehribarlar var. Ne yapıyorsunuz abi onlarla? Şey mi? Ağırlıklı tesbih. Tespih. Arap ülkelerine ve Türkiye'ye tesbih, diğer ülkelere mesela Avrupa'ya veya Çin'e zaten ham madde olarak satıyor. Çinler o konuda farklı. Bileklik veya kolye şeklinde de o şekilde işliyoruz. Veya kaya olarak da satıyoruz yani. Nedir kehribar taşının özelliği? Doğadan gelen bu ağaçlarda olan reçinenin milyon yıllık toprağın altında kalıp sertleşme taş olması. Şimdi öncelikle şeyi sorayım sana. Dominik'ten geldiğin için sen bir süredir Dominik'te yaşıyordun muhtemelen. 5 yıldır oradaydım. Evet. 5 yıldır. Orada yaşam veya iş kurma nasıl abi Dominik'te? Şimdi dünyanın her tarafında iş kurma problemi yok. Yani aklı başında selim olan insanlar gider kurar. Yani orada sana kimse dayatma vesaire yapmıyor. Avrupa'yı bilmiyorum. Avrupa'ya Aynen. gitmediğim için. Dominik'te benim orada yaşayan ortağım var. Ya zamanında da o işi yapmış. Biz ona gittik. Biz ziyaret için gitmiştik. Kalıcı olarak kaldık. Yani o şekilde.
Burada da ben şirket kurdum geldim. Şirket kurmanın prosedürü mesela Dominik'te nedir abi? Ne isterler? Dominik'te prosedür Türkiye'deki gibi aslında. Pek ama Türkiye'deki gibi bir zorluk çıkmıyor. Onda belli bir şartları var. Gidiyorsun. Yani o kadar Bir çok yatırım da- sermayesi falan bir şey yok istiyorlar yok mı? kağıt üzerinde yani gidiyorsun istersen 2500 istersen 5000 dolar. Ne iş yapacaksın onu belirtiyorsun. O belirtiyorsun. Sana bir şey demiyor. Orada sıkı şey yok. Yani öyle- yatırımcıya açık yani Dominik. Açık açık. Dominik tabii açık. Orada oturumlar nasıl abi? Zor mu peki? Ya kolay İkametler. aslında da oranın şartlarını yere getirirsen kolay. Burada da aynı şekilde. Geliyorsun diyor ki adam şu şartları yerine getir, burada da otur. Ama burada mesela şirket kurmazsan orada da aynı şekilde ev alma vesaire, iş kurma, araba alma onları şirket kurduktan sonra yapabiliyorsun. He. Yani bir araba alma veya bir mülk satın alma gibi o şirketten Tabii sonra. tabii şirket kurarsan Dominik'te. Dominik'te de burada da aynı şekilde oturum yaparsın, alıyorsun, sıkıntı yok. Aldığın evin ne kadarı senin olmuş oluyor? Abi Tam tamamını dahi alabiliyorsun. Şu- Ama dediğim gibi şirket kurarsan. Şirket Ben şu kurarsan. anda burada eşim üzerine mesela eşim ve benim çocukları üzerime kurdum. Ben dahil olmadım da olacağım aslında da. Sıkıntı yok. Eşim burada olduğu için bir zorluk yok. Yine aynı şekilde bir zorluk çıkmıyor. Ama ben şu anda gidip burada herhangi bir arabamı alabilirim. Onda bir sıkıntı yok. Evimi alabilirim. Burada ev araç fiyatları nasıl abi peki Endonezya'da? Ev araç fiyatları mesela ben şimdi niyetim vardı burada. Yani buradaki evler çok böyle Türkiye'deki veya farklı yerlerdeki gibi değil. Evler küçük. Mesela 40 metre, 60 metre, 70 metrekare. Mesela bir banka kredi sana 25 yıl kredi peşinat diyor ki kardeşim yani buranın parası 300 dolar peşinat Evet. veriyorsun. Aylık diyor ki sana 200 dolar taksitle 25 yıl. Kira öder gibi. Ödüyorsun. Yaklaşık fiyatı da hemen hemen alacağın evin ve konumuna bağlı. Yani 25 bin dolara da ev var, 50 bin dolara da ev var, 75 dolara da ev var, 10 bin dolara da ev var. Bu Türkiye ile bölgeleri- karşılaştırırsak mesela Daha mı zor Türkiye yoksa burası mı daha zor ev almak? burası daha kolay. Ha, burası daha kolay ev almak isterseniz. Ev, araba mesela burada çok İş ucuz. kurma. İş kurma. Türkiye'de mesela 100 bin liralık araba burada aynı araba aynı şartlarda 30-35 bin liraya almış olabiliyorsun. Yaşam standartları nasıl buraya göre Kişiye Türkiye'de? göre değişiyor. Şimdi yaşar standartları yani bizim burada yeme içme vesaire biraz farklı. Buranın yaşantısı farklı, Türkiye'nin farklı. Aynen. Buradaki yaşantı biliyorsun bunlar pirinç ağırlıklı beslendiği için valla geliri burada 400 dolar civarında asgari ücret 400-500 yaptığın işe göre. Onunla da geçinirsin, 5000 dolarla da geçinirsin. O Tabii, senin tabii. kendi tamamen yaşantına bağlı. Yaşam standartlarını Yaşam kendin standartları. belirlersin orada. Normalde ama ben Dominik'te de aynı şekilde. Hayat adam 300 dolarla da geçiniyor. Ama bu arada tabii 10 bin dolarla da geçinen var. O kendi tamam için. Mesela yurt dışında iş kurmayı düşünen arkadaşlar var, gençler var. Bana böyle sorular çok geliyor. Bunlarla ilgili tavsiyen var mı? Mesela Ama şimdi şöyle tamamen yani az parayla geleyim de burada iş kurayım vesaire yok. Genellikle Yok. ben Az bakıyorum parayla hiçbir nereye yerde olmaz. gitmiş olsam bayağı ülke gezdim hep restoran ağırlıklı. Başka bir şey yok. Mesela turizm ağırlıklı çalışan pek görmedim. tabii onların Daha maliyetleri yeni biraz yeni. yüksek oluyor. Maliyetleri de yüksek ama belli başlı Türkiye'de de aynı paraya. Mesela adam Türkiye'de bir dükkan açacağı zaman aynı paraya burada gelip bir otel de işletebiliyor. Aynen. Tabii restoran açıyorsa burada da açıyor. Bak burada kesinlikle yani böyle bir ölü sezon vesaire yok. 7/24 burada hayat var. 7/24 bunlar Aynen. devamlı dışarıda yiyorlar. Buranın halkı. Endonezya, şu an Bali özellikle. Yani Java adasına gitmedim ama muhtemelen orası da aynıdır. Oraya da gideceğim çünkü. Vallahi bak ne diyorum bütün oteller full. Şehir otelleri full. Restoranlar full. Yani kriz diyorlar ya dünyada var diye. Burada yok. Burada kriz yok. Dünyanın her yerinde böyle herhalde turist çok geliyor buraya. Dünyanın her yerinden turistler var sanki burada. Hani pek çok noktadan burada turist görüyorum. ben. Ağırlıklı Avustralya. Şu anda savaş Ruslar olduğu için var. Ruslar gelemiyor. Görüyorum ben olmasaydı- şeyde, Seminyak'ta var Var ama. var burada da var. Fazla yok. Hintli varmış ben burada gördüm onu. Onları her yerde şu an. Her Dünyanın yerde her var. yerinde var. Dominik'te Hintliler. ağırlıklı dediğim gibi Amerikan vatandaşı daha çok. Şimdi Musa abi, bizim Türk gençlerine, Türk vatandaşlarına tavsiyen nedir? Yurt dışına çıkmak isteyen ama buna cesaret edemeyen. Mesela toplumun büyük bir çoğunluğunda pasaport bile yok. İşte Biraz o cesareti, maddiyatla alakalı. maddiyat önemli. Yani şimdi yurt dışına çıkacak olsa yani Evet. pasaport çıkaracaklarsa 10 yıllık pasaportlarını çıkarsınlar. Aynen. Gideceği ülkeyi seçsinler. Yani ne işte ilgili. Ne anlamda gidiyor o an? Ne anlamda gidiyor? Öğrenci Mesela mi, iş mi, tabii. işçi mi? Ya öbür türlü gideyim az parayla yani bu işleri yapayım derse hiç yola çıkmasınlar. O kendi paralarına şey olur yani. Bazı hayat hikayeleri var mesela, duyuyorlar. Hani sıfır parayla gittim, bir yerden başladım. Yani başarılı olan insanlar da var o ama şekilde yok. hani bulaşıkçı oldum, o oldum, bu oldum, sonra Buralarda para yok. biriktirdim. Yani Buralarda dünyanın öyle bazı yerlerde gireyim ben olabiliyor. buralarda çalışayım para kazanayım şeyi yok. Evet, Burada çünkü buralarda yaşam işçilik- standardı işçilik az.
İş kurulabilir burada ama. O iş kurabilir yani burada rahatlıkla işini kurabilir, çalışabilir. Yani iş de yapabilir. Türk restoranları kendi biraz yani karışık da bir şey yaptığı zaman ki sen de görüyorsun Evet. burada. Yani iş yapıyorlar, yapmıyor değil. Türk restoranları bu Asya'da iş yapıyorlar. Yapıyor. Gerçekten ben de gördüm. Yani kebap tarzı yani o tarz. 3-5 kalem ürün koyduğu zaman bir şekilde Buranın bitiriyor. şeyinde yani harmanladığı zaman buranın şeyinde çok bir şey değil. Aynen. Yani sonuçta bir nasıl gören sen de biliyorsun. Nasıl Aynen. göreni yedin. Yani zor bir şey değil onu yapmak. Yani sonuçta pirinç pilavının Tabii. çeviriyorsun Benim mesela tavalar. eşimde o işte şey var. Mesela eşim de anlıyor. Benim de eski biraz böyle babadan kalma bir balık şeyi var. Evet. Farklıdır yani. Buranın millet balığı da seviyor. Tavuk burada eti pek fazla sevmiyorlar. Tavuk etini seviyorlar. Ördek eti yani burada o tarz şeyler. Aynen. Yani gelebilirler buraya. Yani dünyanın Zaten pek çok ağırlıklı yerinde. zaten buraya evlenmeye de gelen çok şeyler var. Yani Müslüman ondan bahseder misin abi biraz? Evlenme Vallahi olayı nedir ben burada? de onu da sizin kanallardan seyrediyorum. Geliyorlar burada. Özellikle Instagram'dan veya Facebook'tan tanışıyorlar. Buranın halkı Türklere karşı bir zaafı var. Tabii yani. Sebep? Sebep Müslüman olması birinci derece. Artı seviyorlar Türkleri. Yani burada Türkleri çok Türkiye'yi de seviyorlar. seviyorlar galiba. Türkiye'yi de seviyorlar. Türkleri de çok seviyorlar. Çünkü geçmiş dönemde Türkler de çok zamanında biliyorsun bu büyük depremde çok yardım ettiler buraya. Türkiye'de yaşanan deprem felaketi var orada. Tabii Türkiye'de olan depremden dolayı burada Endonezya vatandaşları da orada Evet. vefat etti. Orada yaşayanlar var. Rahmetli olanlar da var. Mesela buranın hükümeti de yardım etti. Bir uçak yollamıştı. Kargo uçağı. Dün bir tane daha çıktı. Ya devamlı elinden gelerek yapıyorlar. Tabii üzüntü, bizim de üzüntü. Arkadaşlarımız ülkemizin var. depreminde artık ne bileyim ben saygıyla anıyoruz şu an. Ben de Geride 99 kalanlara da- depremini yaşadığım için biliyorum. Deprem kuşağı ülkemiz. Onun için tedbirler alınırsa Ne burada oldu ben burada? kendim de yaşadım. Çok hafif hissettik burada. Yani Büyük bizim- depremden bahsetmişti. Ben orada yaşamadım. Burada yoktum. O Aceh depremi büyük oldu. Çok büyüktü o. Burada bayağı Bu adada mı oldu? Hangi adada o oldu? Sumatra adasında. Sumatra Aceh. adasında oldu. Burada devamlı depremler Çok kayıp var mıydı orada? var, bayağı var. Bayağı oldu yani böyle çok ciddi rakamlarda oldu. Türkiye'nin yardımları var mıydı buraya? Var. Aceh bölgesinde özellikle hala daha da var. Oraya gitti orada Türk köyleri var, Türk mahalleleri mi? var. Tabii Aceh tarafına gidersen bölgesinde. o Sumatra adasının üst Sumatra. tarafına orada var. Yani şey yok. Ben de burada yaşadım deprem. Yaklaşık bundan bir buçuk ay evvel bir deprem olmuştu ama biz Duydum böyle ben de evet. bir sallandık bayağı. Yine panik yaptık ama yaklaşık bir ne kadar vallahi herhalde bir 3-4 bin kişi vefat etti yine burada. 3-4 bin kişi burada. Vay. Yıkıldı yani evler şey olduğu için burada biliyorsun evler genellikle böyle nasıl diyeyim ben Allah sana sabır versin. şehir olarak değil böyle kasaba gibi düşün. Evlerde Tek böyle katlı evler mi? tek katlı, iki katlı o şekilde. Burada tuğla fazla var. üst katlı evler de yok galiba. Şeyde yok. Bali'de zaten olmaz da genellikle Jakarta'da var. Gökdelen gibi gidersin. Ama hepsi çelik konstruyor onlar. Yani şey yok. Ben Neden yok burada abi Bali'de abi o? Bali'de müsaade etmiyorlar. O görünümü bozmuyorlar. Şeyle ilgili mi bu? Tapınakların boyutlarıyla alakalı mı? Tapınaklarla boyutları da olsun. Bu suyu bozdukları zaman buranın bütün özelliği gider. Yani sen Malezya'ya da gittin. Ben de gittim. Evet. Gökdelenden başka bir şey yok. Bir güzellik yok. Hep gökdelen. Evet, o Ben çok- Hong Kong'da yaşadım. Evet. Her taraf gökdelen. Bir güzellikleri var. O dışarı çıkarsan güzellikleri var. Şimdi buraya da gökdelenler gibi düşün. Buraya pek o kadar kimse gelmez. Yani bu güzellik o zaman Doğayı bozmuş olacak öbür taraftan da. O yönden çok iyi. Turizmi etkileyecek. Etkiliyor. Dikkat edersen hep sanat da var burada. Aynen. Sanat ağırlık da var. Yani çok güzel ağaç oyma sanatları var burada. Onları da bir çekersen, bir yaparsan program. Evet. Belki denk gelirsek çekersin. Muazzam bir el işlemesi falan Bali'de şey mi var. ağırlıklı yoksa başka yerlerde mi? Endonezya, Bali'de özellikle ağırlıklı var. Endonezya'nın çoğu yerinde var. Zaten dünyanın en iyi oyma sanatı ağaç üzerine Uzak Doğu'dadır. Kore, Bangkok, Tayland, burası güzel ağaç oymaları var. Peki Musa abi sen taş işinden bahsettin ya, Evet. kehribar taşı. O işe nasıl karar verdin? Yani ona benzer bir işin var mıydı? Böyle bir sektörü mü vardı? Yok ben daha önce mesela benim geçmiş olan şey ben gençliğimde yani çocukluğumda Evet. ben babam balıkçıydı. Balık dükkanından biz başladık. Ondan sonra belli bir yaştan sonra bir beyaz eşya mağazasına girdim. 20 sene orada çalıştım. Sonra kendime dükkan açtım. Ne bu dükkanı açtın abi? Ben beyaz eşya Beyaz cep eşya, telefonuyla evet. birlikte. Ondan sonra deprem olunca Nerede açmıştın abi İzmit onu? Kocaeli. Kocaeli. İzmit merkezde. Evet. Sonra deprem olunca biz Çekildi. tabii ondan çekildik. Biz bu işe koleksiyon olarak başlamıştık tespihe. Öyle mi? Koleksiyon başlayınca bize bir hobiyle başladık bu. Ben Domine'ye gezmeye diye gitmiştim. Sonra baktık orada Bir gezmeye gittin öyle Gezmeye dedim, bir gittik, gezeyim dedim. gittik. Genelde gezeyim derken Evet. sonra insanların kafasında böyle bir
şey oluşabiliyor böyle hani Ben şeyde de aynı şekilde. sektör oluşabiliyor. Hong Kong'da da aynı şekilde bu. Depremden sonra ben cep telefonu işine devam ettim. Evet. Ama tabii o belli bir şeylerden sonra onları bırakmak zorunda kaldık. Abi özelliğiyse yengeyle nasıl tanıştın? Yengeyle biz 2015 yılında Bodrum'da tanıştık. Aa, tatile mi gelmişti yenge? O hem iş üzerine, çünkü benim hanım dünyanın her yerine bu Endonezya veya belli bir yerlerden işçi yolluyorlar. Bu resepsiyon olabilir, şey olabilir, büyük He. şirket. Dünyanın her yeri, kruz gemisi de dahil. Endonezya'dan Endonezya Ekip toplanıyor. ekip olarak o şirket, büyük şirket. Mesela sen Türkiye'de bir otelsin, ne istiyorsun? Masaj istiyorsun. Aynen. 15 tane. Veya resepsiyoncu veya iş gücü, housekeeping istiyorsun. aynen. Havaalanları işçi istiyor. Dünyanın her yerine yolluyorlardı. Çok Sonra iyi. o Türkiye'de Yenge onları koordine ediyordu. koordine ediyordu. Sonra Türkiye'den bir iş teklifi geldi orada. Ama biz tabii tanıştıktan sonra biz Bodrum'da, sonra bu işe döndü. Ankara'ya gitti. Ankara'dan da ev almıştı hanım. Ben hatta evi de sattırdım. He. Evi de sattırdık. O koyduk bankaya TL olarak. Döviz olaraktı. Sonra TL'ye çevirdik. Hani bu Tabii. Cumhurbaşkanı dedi ya, biz de çevirdik. Bizim paramız da heba TL eriyince bitti. Niye öyle oldu abi? Öyle Ankara'da evin değeri şimdi 3 milyon lira. Bizim aldığımız para 200 küsür bin lira. Aradaki Eyvah farkı. eyvah. Eyvah eyvah. Evi sattırdık. Ondan sonra Dominik'e. Hanım da burada işte biliyorsun bir yavrumuz oldu Dominik'te. Aynen, Hamile Allah kaldıktan başlasın. sonra Birazdan görürüm inşallah. gittik. Uyuyor şimdi. Uyuyordu. Dominik'e gittik. Orada öyle devam ettirdik hayatımızı. O da Kaç sağ oldu olsun. evlilik abi senin? 2015 yaklaşık 7 sene bitti işte. 8. sene. seneye gireceğiz Haziran'da. İlk evliliğin mi senin? Bu ikinci. İkinci İlk. Türkiye'den. Türkiye'den benim ilk evliliğimden 2 tane büyük çocuklarım var. Biri 30 yaşında, biri 28 yaşında. Onlar biri Antalya'da, biri Türkiye'de. Ondan Şimdi- sonra Türk vatandaşlarında şey görüyorum abi, özellikle Türk erkeklerinde ikinci evliliğini yapacağız ama ikinciyi genel olarak sanki böyle yurt dışından tercih ediyorlar. Yok, ben o şekilde hiç düşünmedim. Çok farklı. Mutluluğu mu bulamıyorlar Türkiye'de acaba? Valla Türk kadınlarına uğraşmak zor. En ufak bir şeyle mutlu oluyorlar. Bak, Endonezya vatandaşı. İstersen yani böyle onların hayatını şaşalı vesaire değil. Kuru ekmekle bile mutlu oluyorlar. Bak, Türk kadınları o şekilde değil. Yani onlara verirsen mutlu edersin. Vermezsen Yani hepsi genelleme konuşmayalım da çok böyle ben yaşadım abi. Yaşamış. Benim hayatım Tabii. biliyorsun Yani belli ben- başlıydı. Her şeyim vardı. İşim bozulunca para bitti, aşk bitti oldu. para bitince aşk bitiyor biraz. Evet. Öyle bir şey var. Ya burada öyle bir şey yok. Ama şimdi nedir? Allah razı olsun. Her şeye bak, çok saygılılar. Program yapacağım değil mi? Bir şey diyeceğim. Sen Evet. ne dersin o olur diyor. Evet. Yani kendi bir Bu şey çok eklemiyor. önemli bir şey O çok yani. önemli. Saygıda hiç kusur etmiyorlar. Devamlı o saygı var. Hepsinde var. O saygı Genelde var. zaten buranın insanlarında genel olarak erkeğinde de bayanında da hep bir saygı var böyle. Ailelere karşı, şeye karşı, yani şeyde de var. Ben Çin vatandaşlarında da var o. Ailelerine karşı bir tutukluk var mesela. Bizim Bağ Türklerde var. o yok. Bizde bu bayram olur. Bizde şey de olur. vardı aslında ama o biraz bozuldu Eskiden, mu? eskiden vardı. Bizim zamanım. Ben 57 yaşındayım. Ben çocukluk zamanımda vardı. Büyüğe de karşı saygı var. Şimdi bayram seyran oluyor. Mesajlarla bayram kutlanıyor. Efendim tatile gidiyor, şu gidiyor. WhatsApp'tan bayram kutlanıyor Öyle. 5 saniye. Ama şeyde o yok. Toplu mesaj. Ben Hong Kong'da benim çok sevdiğim bir kardeşim vardı. Onun da bir bayan arkadaşı vardı. Onun dedesinin 90 yaşında dedesinin yaş günü var. Biz Çinli onu- miydi? Çinli. Hong Kong vatandaşı. Çinli ama Hong Kong vatandaşı. Toplandılar, 90 yaşındaki bütün aile bir araya geldi. Sen şimdi Türkiye'de 90 Vay be. yaşındaki adamın yaş günü yapacağım desen kimse gelmez. Gelmez çünkü o tür şey yok. Örfler, ananeler bitmiş. Vay be. bir- 90 yaşında 90 yaşında. toplandılar, mutlu ettiler. Ya bunlar adamı. öyle. Bunların bayramı, şunları bunları, özel günleri bir araya geliyorlar. Yani aileler bir araya toplanıyor. Bunlar, aile kavramı bunlarda çok farklıdır. Mesela git Çin'de de öyle, Hong Kong'da da öyle. Her yerde, bu Uzak Doğu'da öyle. Ama dediğin gibi bu başka tarafları gözüküyor ya devamlı. Aynen. Biliyorsun Uzak Doğu'da başka şeyler gözüküyor. Aynen. O olay farklı. Özellikle Tayland'da onların dini inançları farklıdır. Ya o olayı ben girmeyeyim de o ben sevmediğim şeyler. Onlar ibadet gibi sayıyorlar belli bir yaşa kadar. Ondan sonra orada biliyorsun gece hayatı ve bazı onu telaffuz etmeyeyim o tür yaşantılar. Eğlence hayatı diyelim o Eğlence zaman. hayatında farklı şeyler de oluyor. Onlar da 35 yaşına kadar ibadet sayılabiliyor. 35 yaşından sonra bu işi bırakıyorlar. Anneye babaya büyüklere bakmayı mı bırakıyorlar? Yani şöyle diyeyim ben sana. Genellikle mesela burada şey yok. Evlilikler resmi olarak değil. Çocuğa falan sahip çıkarlar burada. Çocuklar ailelerine bakıyorlar. Evet. Özellikle bakıyorlar mesela. Yani o belli bir yaşa geldikten sonra. O hayata başlayınca da yani onlarda ben çünkü bir Tayland'da bir vatandaşla görüştüm. Dedim ki bu günah değil mi dedim. Hani bu işe yapıyorsun. Çocuk yaşta başlıyorlar.
Bizde de belli bir 15 yaşından sonra 35 yaşına kadar dedi bir ibadet o şekilde bir şey saymıyorlar. 35 yaşından sonra o hayatı bırakıyorlar. Normal hayatlarına dönüyorlar. Zaten yaşlı falan göremezsin çok şey. Biraz belki ekonomik şeylere, şartları mı onu gerektiriyor Ekonomik bilmiyorum. de var. Ya bu dünyanın her yerinde var. Abi Türkiye'de yok mu? Türkiye'de Evet. de var. Yani değişen bir şey yok. Biraz kültürel bir durum belki Kültürel ama bunun ben dinle olduğunu, alakalı Yok, olduğunu yok. düşünmüyorum. Şimdi bir selam olsun, bir abimiz vardı Pattaya'da, Türk rapper abimiz. Onunla da 2 tane videomuz vardı bizim, Ercan abi. Pattaya'da yaşıyor. Güzel bir gezi yapmıştık onunla. Böyle Budizmle alakalı güzel bilgiler aktardık. Din olarak bunu saymıyorlar. Biraz daha böyle kültürel bir şey olarak bakıyorlar Ama hepsi olaya. değil. Tayland'da da çok farklı yaşayan etnik şeyler Mutlaka, de var. Yani mutlaka. o şekilde benim görüştüğüm o şekilde Bir söylüyorum. Ben felsefe bilmiyorum. olarak bakıyorlarmış konuya. Hani nasıl bakarsan o öyle görürsün gibi bir düşünceleri Bak, varmış. Budistler de var mesela. Budistler farklı. Mesela kendi o dini adayanların hayatları farklıdır. Evet. Yani o bambaşka bir şey. Mesela şeye de gideceksin o gittiğin zaman görürsün belki o çıkacaksın ya o dağa. Ne demiştin sen bana? Yanardağ mıydı? Yok yok. Bu Hindistan Nepal taraflarına. Nepal'e gittiğin Nepal, zaman evet. orada da görürsün mesela. Orada da var. Evet, inşallah gideceğim oraya da. O tarafta Nepal'e da gitmenin yani için bazı niyetim var şeyler da. var. Onların bizde de var. Dini mesela farklı yaşayanlar yok mu? Normal yaşayanlar var. Tarikatlar vesaire. Bunlar da aynı şekilde. Öyle Burada ben ilk defa gördüm mesela, bir ölü yakma töreni vardı. İlk defa ben denk geldim Bali Adası'nda buna. Budistlerde var. Budist zaten burası bir Hindu adası Var. bildiğim Hindu kadarıyla. adası, Bali şeyde de Adası'ndan var. bahsediyorum. Bizim Java Adası'nda da var. Mesela Çinler yakıyorlar. Özellikle kendi şeyleri var. Öyle yakma yerleri var. Gidiyorlar orada tören yapıyor, yakıyorlar. Ben burada bir de şeye denk geldim abi. Gezerken bir mezarlığın içerisine denk geldim. Mezarlıkta yakılmış olan cesetlerin tekrardan, mezarlığın belli bölgeleri var, çukurları. Oraya getiriyorlar. Orada bir süre daha yakmaya devam ediyorlar. Bunun da sebebi hani o herhalde şeymiş. Bu orada kalan artık neyi kaldıysa kemiği vesaire iyice tam yani kül haline getirmek için Vallahi bilmiyorum. Şimdi buradaki biz bir taksici arkadaşla hanım biraz sohbet etti. Bu ölü tarzı. Bizim Evet. mesela burada biz gitti iş için gideceğimize arkadaşın işte cenazesi olduğu için 3 gün sürüyor burada. Burada paran varsa töreni o şekilde yapıyorsun. Paran yoksa tören de yapamıyorsun. Ha, ne yapıyorsun paran yoksa? Yani belli bir şekilde yaklaşık bir canlı yaklaşık ne kadar onu da sana söyleyeyim 15-20 yaklaşık 3.000 4.000, 5.000, 6.000 dolar civarında tören yapıyorsun, ayinler yapıyorsun, Tabii, yemekler, seremoni gibi seremoni, oluyor. yanların farklı şeyi var. Eğer intihar edersen kesinlikle tören yok. O zaten cennet, onlar o şekilde giremiyorsun diye onlara tören yok, hiçbir şey yok. Tamamen İntihar ederse, intihar etmeyeceksin. intiharla öldüyse o tören Doğal yok. yollardan ölürsen o şekilde tören yapmak zorundalar. O da şöyle. Gömüyorlar, belli bir gömüldükten sonra kemiklerini çıkarıyorlar. Mesela Papua tarafında daha başka. Bir de onlarla da yaşıyorlar. Aa, Mumyalıyorlar mesela. Onlarla da bir sene sonra tören yapıp ondan sonra yakılıyor veya büyük bir ihtimalle o şekilde. Bir yıl onlarla yaşadıkları da oluyor. Yani 7-24 burada kesinlikle bu hırsızlık ben görmedim. Bir kavga görmedim, bir gürültü görmedim. Alkol olmayınca biliyorsun bu tarz şeyler de olmuyor. Burada kesinlikle bunu buraya koy. Belki olacaktır ama çalmıyorlar yani buradan kesinlikle öyle bir şey yok. Tayland'da da ben görmedim hırsızlık olayını. Hani ben şahit olmadım. Bilmiyorum. Belki münferit olan şeyler Vardır vardır ama genel olarak öyle bir kültür yok. Asya'da aslında fazla öyle bir kültür yok. Böyle gasptı, hırsızlıktı. Yok, Tayland'da şimdi bilmiyorum bu şeylerden dolayı biliyorsun orada bazı şeyleri serbest bıraktılar. Bundan sonra ne olur ne olmaz bilmiyorum Aynen, ama biraz yapı belki değişebilir, değişebilir. orada. Çünkü adamın biliyorsun Felsefelerini de değiştirebilir. Kafa çünkü değişiyor burada orada. yok. Ben Dominik'te biliyorsun bahsetmiştim güvenlik sorunu olduğu için Evet. burada öyle bir şey yok. Burada Yani gece de çıkar. Latin Amerika gibi değil burası. Değil. Orada biz akşam saat gece karanlıkta dışarı çıkmıyorduk. Belli bir yere giderken de çünkü belli biz de takip edildiğimiz için biliyorlar. Çünkü sende para olduğunu biliyorlar. Onun için Var veya yok bir şekilde hiç olma ihtimali var diyorlar. var diyorlar. Gündüz dahi yolunu keserler, şey yaparlar. Gündüz bile olabiliyor. Olabilir. Onda sıkıntı yok. Kapkaç mı oluyor? Ne oluyor böyle? Kaptak değil, silahlı önüne orada çünkü herkes çoğu kişide silah vardır öyle şey Öyle yaparlar. mi? Tabii. Resmi, gayri resmi silah taşıyanlar vardır. Gelir adam paranı vermezsin. Uzun süreli oturumu sorayım ben sana. Şimdi ben Nasıl buraya yapılır bu? bir aylığına gelmiştim. Turist vizesiyle geldim. Sonra bir ay uzattım. Bir ay uzatma süresi var. Onu ben yaptım. Ben de yaptım Uzattım. Bu arada biz işlemleri hanım yapmış oldu. Biz şöyle bir yıllık kitas, burada kitas diyorlar, sonra kitap diyorlar bilmiyorum olanın. Bir yıllık müracaat Evet. ettik. Onun için de evrakları internetten doldurduk. onu. Evet. Hanım şey yaptı. Biz de o arada benim 2. ayım da bitti.
Malezya'ya gideceğiz. Yani girdi çıktı. Evli yapıyoruz. olmasaydın peki abi o uzun bir vize alabiliyor musun burada? Evli değilsin. Yine alırsın ama evli olmadığın için biraz daha belki uzun sürebilir o şeyleri. Biz evli olduğumuz için biraz daha Kısa sürdü. Belki daha pratik oldu bu iş. Hemen hemen biz bir ayda bizim şeyimiz çıktı. Bir ay mesaj geldi dedi ki vizeniz olaylandı. Biz de tam havaalanındaydık. Türkiye ile burayı karşılaştırırsak şey olarak maddi harcamalar mesela kış ayını Türkiye'de geçirmek yerine Türk vatandaşları buraya gelse tatil yapsa ortalama daha mı fazla masraf olur? Nasıl daha mı aşağı? Yani şöyle uçak biletleri külfetli olduğu için en büyük dert o. Onu öbür türlü burada biliyorsun. Ya amaç mesela Türkiye'deki soğuğu, kışı görmek istemiyor mesela. Onu soranlar var bana. Hani çok lüks yaşam değil de hani belki bir tık tatil modunda 3 ay burada geçirmek Türkiye'den daha istiyor. uygun geçirebilir yani burada. Türkiye'den daha uygun geçinebilir. geçirebilir. Ya bir ekstra masraf herhalde burada şey olur. Bu uçak bileti falan olur herhalde. Uçak bileti var yani burada tamamen dediğim gibi yani yaşantıyla ilgili gezip tozma böyle lükse kaçmazsan gayet aylık mesela 200 dolar civarında 150 dolara bile geçinirsin. Burada lokal dediğim gibi sana anlatmıştım. Pazara gidip alışveriş yaparsan farklı. Marketlere gidersen alışveriş yaparsan farklı. Bir de lüks marketlere gidip alışveriş yaparsan farklı. Mesela domates diyelim ki 10 lira. Evet. Başka yere gidip 100 liraya da alabilirsin. Yani her yerde olduğu gibi mesela. Olduğu gibi. Onun gibi. Türkiye'de de aynı şekilde mesela gidip pazar ama Türkiye şu anda bilmiyorum devamlı görüşüyorum. Bayağı Fiyatlar devamlı artıyor. maalesef. Burada olay yok. Burada devamlı artış yok. Bir sabitlik var değil mi burada? Benzin artmıyor. Döviz artmıyor. Domates artmıyor. Çok az bir artış var ama yani o da ithal gelen mallarda ama onlarda bile çok afaki artmıyor. Burada çünkü şöyle duydum ben. Burada çok az bir hükümet zam yaptığı için üniversite öğrenciler eyleme çıkmışlar, geri aldılar. Abi aman duymasınlar, zam yapmasınlar. Şimdi biz Tayland'da da böyle bir enflasyon yok diyorduk bilmem ne. Şimdi dün görüştüğüm bir arkadaşım var Tayland'da yaşayan. Abi diyor Tayland diyor uçtu. Nasıl uçtu dedim. Ne konuda? Türkiye ile yarışıyor diyor artık diyor. Türkiye her şeye zam yapıyor. Tayland'da da her şeye zam gelmeye başladı. Ev fiyatları arttı diyor. Konaklamalar arttı, ne bileyim yeme içme fiyatları arttı diyor. Gıda üzerine neredeyse diyor Türkiye'de yarışır duruma geldiler diyor. Vallahi ben burada Ne olduğu görmedim. anlamadım Yani diyor. ben 3 aydır burada- diyor uçtu diyor fiyatlar. Ben burada görmedim lokal yerlerde. Ya burayı diyorum ya aman duymasınlar bunlar da yapmasın. Yok bunlar öyle çok burada olsun. Ev kiralama nasıl abi? Diyelim ki böyle otelde kalmayacak da mesela geldi bir Türk vatandaşı bir aldı Vallahi biz. şimdi şöyle düzgün bir şekilde ev tutarsa Yani müstakil böyle bir bahçeli bir ev tutsun burada. 1 aylık, 2 aylık, 3 aylık ama kirasını versin. kiralar şöyle ya yıllık veriyor aylık burada kira yok. He. 6 aylık var yıllık var. 6 aylık, yıllık. O şekilde mesela düzgün site içinde mesela diyelim ki bahçeli normal bir ev 150 dolara o şekilde tutabilir ama daha düşük vasat bir şey olursa 150 dolar dediğin nedir? Kaç aylığı bu? 1 aylık süresi mi? 1 aylık. 1 aylık. Ya bahçeli müstakil böyle şey için Yani güzel düzgün bir ev. düzgün bir ev. Yani 3 ay tutsa ortalama ne yapar? İşte 500 dolar Ama falan. bunu dediğim gibi 30 dolara da tutabilir. Buranın He. parasıyla 500 liraya da ev tutabilir burada. 300 liraya da tutabilir. Yani o imkanları var. Tabii, çok siz- lüks aramıyorsa. Aramıyorsa, lokal olmayan böyle vasat biliyorsun iç içe yaşayan yerlerde o Evet. yaşantıya bağlı. Bizim burada kendi evimiz, hanımım var. Bizim 2-3 tane ev var. Onda sıkıntı yok. Şeylerden mesela biraz böyle Türkiye'de yaşanan bazı sıkıntılardan ya da soğuktan böyle artık bunalan soğuk olmasın. Mesela yaşı itibariyle soğuk olmasın. Biraz sıcak bölgelere gidelim orada dinlenelim. Antalya'ya gidiyorlar. İşte Bodrum'a biraz daha böyle sıcak bölgelere de kaçıyorlar. Zaten turistler de var. Türkiye'de yaşayan yabancılar çok. Burada da Evet. var yaşayan. Buraya gelip 3 ay Avustralya'da burada yaşayanlar var. Mesela burada otelde de kalanlar var, ev kiralayanlar da var. Burada gelip adam nedir? İmkanları dahilinde burada orada daha ucuza burada kalıyor. Bugün tanıştım. Bir bayan 70 yaşlarında ikisi de Türkiye'den 3 ay önce çıkmışlar. Kışı atlatıp tekrar döneceğiz. Bugün Döner çok abi tesadüf yani. oldu. Ya döner yani. Şimdi sonuçta burada adam geliyor biliyorsun. Devamlı 7-24. Hava sıcak işte görüyorsun. Aynen. Kış yok burada. Yağmuru var. Başka bir şey yok. 7-24 sürekli sıcak olması o bir avantaj oluyor. İnsanlar Bir de üşümüyor. severse tabii de nem var burada. Nem de var. Tabii o biraz şey yapıyor. Astım hastalarını herhalde biraz etkileyebiliyor bu nem olayı. Vallahi bilmiyorum. Yani mesela Dominik'te de nem yoktu. O yönden iyiydi. He. Havası. Burada nem var. Orada nem yok. Ama orada da güvenlik problemi var dedin sen şimdi. Orada yok. Orada güvenlik şimdi şöyle bazı giden mesela gelen yerlerde yaşayanlar belli bir yerlerde. Benim dediğim şehrin biraz daha dış taraflarında. Yani o şekilde. Oradaki ekonomi de Dominik'te ekonomi nasıl abi mesela? Hayat standartları Hemen buraya hemen göre. burayla aynı. öyle mi? Aynen. Döviz bazına mukayese ediyorum. Aynı. Orada Aynen. da bir memur aynı para alıyor. Burada da aynı para alıyor. Ama oradaki yaşam harcamalar birbirine eşit gibi geliyor ama Dominik bir tık daha biraz daha pahalı mı geliyor? pahalı. Yani şimdi bu otelde kalıyorsun abi.
Biz burada evet 5 gün kaldık. Yarın da yarın Güzel, büyük bir otel ama burası. Burası evet. Holiday Inn Resort'un gayet güzel. Bir de yanında bir şey var. Güzel. İşte çocuğumuz olduğu için burayı seçtik. Sessiz, sakin. Havuz, deniz falan. Ya bizim o şeyimiz yok. Bir dinlenme açtık. Biz aslında iş için gelmiştik. O işi de hallettik. Evet. Hem görüşmemizi yaptık. Burada dinleniyoruz. Dominik'e yolculuk ne zaman abi? Ama o belli değil. Belli değil. Sen Belli değil abi. Bali'yi beğendin. Bali Yine gelirsin herhalde Bali'ye. Bali'ye gelebilirim. Bali'den daha farklı yerler de var. Yani sırf Bali değil. Öyle mi? Tabii. Bali'de sonra başka nereyi önerirsin mesela Bali Ben mesela gelecek olan? Lombok Adası var, çok güzel. Fiyat olarak da herhalde biraz ucuzmuş Lombok. Orası biraz daha uygun. Bir de lokal çok güzel adalar var. Endonezya'ya geldiğiniz zaman şimdi herkes Bali olarak biliyor. Evet. Veya Lombok'u kimse bilmiyor. Daha farklı şeyler de var. Mesela ben daha önce Belki güvenli diye gelmiyor olabilir mi? Güvenlikle alakalı kaygıdan yok. dolayı mı acaba? Yok, onunla alakası yok. Hepsi güvenli, sıkıntı yok. He. Ben Ayar Island diye bir adaya gitmiştim. Bu Ancol Adası'ndan, ya Jakarta'nın Ancol Yarımadası'ndan turlar kalkıyor devamlı. Evet. Bir gidiyorsun. Orada yaklaşık 1000'e yakın adalar var. Açıyor sana kataloğu. Mesafe şeye göre ufak böyle adalara gidiyorsun. Denizli'den Mongolic evler. Tur yaptırıyorlar. Tur gidiyorsun. Kaç gün kalacaksan mükemmel. Ada sadece sana ait. Şurayı bir ada olarak düşün. Öyle mi? Burayı bir ada olarak düşün. Aa. Otelin olduğu. Otelin bölgesi ada. O kadar orada otele ait. Gidiyorsun, tatil yapıyorsun. Deniz zaten etrafında. 3 gün, 4 gün, 5 gün artık ne kadar. Odalar var. Hem adanın içinde evler var bu şekilde, hem de denizin içinde bu Maldiv gibi denizin ortasında şeyler var. Öyle mi? O şekilde de tabii yani buradan daha uyguna kalabiliyorsun. Yapay adalar mı var böyle? Yapay değil, doğal yani. Doğal yani. Endonezya biliyorsun hep her tarafı ada. Evet. Çok güzel abi ya. Yani o şekilde araştırırlarsa güzel yerler var. Sadece bu Bali'ye şey değil. Tabi biraz daha salaş. Biz şeye de gittik mesela. Java Adası'nın bu tarafa bakan kısma da geldik. Evet. Şeyle alakalı peki, işle alakalı sorsam ben sana abi. İşle alakalı tavsiyelerin nedir? Endonezya'da ne iş yapabilirler Türk vatandaşları? Abi genellikle dediğim gibi buraya gelenlerin çoğu %90'ı restoran üzerine Bilse de bilmese de açıyor. Bilmese o şekilde. %50'si batıyor zaten. batıyor. Düzgün yaparsa bu işi, yani profesyonelce yapmış olursa batmaz. Evet. Yani bu işi Biraz da sermaye olacak. sermaye olması şart. Yani şeyden korkmasınlar, lüksüden. Gittiğin zaman lüks olan yerlerde biliyorsun bütün restoranın hepsi doludur. Biraz da ağırlıklı burada şey yapsın. Mesela Türk restoranı, Çin restoranı da eklesin. Çinli çok burada. Aynen. Yani mix yapsın, yani uzak doğu mutfağı koysun, Türk mutfağı koysun, Hint mutfağı koysun. Yani o şekilde bir restoran yaptığı zaman Türkiye'den çok daha para kazanır. Bir de dediğim gibi yani turizm, şimdi duyduğum kadarıyla otel işletenler var, araba kira, rentakar işi yapanlar var, turizm ajantısı kuranlar var. Yani onları da görüyoruz. O şekilde var. Burada mesela Türk arkadaşlar var. Tanışmadım ama Aynen. Bali'de o şekilde var. Doğrudur abi. Otel yani villa kiralayanlar var. Var oğlu var yani. Peki buradaki evliliklerle alakalı bahsetmiştin ya abi. Prosedürler nasıl burada, evlilik prosedürleri? Şimdi ben burada evlenmediğim için şimdi ben görüyorum bazı arkadaşlar. evliliği Türkiye'de yaptın. Ben Türkiye'de yaptım. Ankara'da müracaat ettik. Olmadı. Ankara'da evlenemedik bu şeyden dolayı. Türkiye'de, İzmit'te evlendik. Evraklar bayağı uzun sürdü. Buradan çünkü hanımın şey yok. Endonezya'dan gelecek olan evraklar Tabii bahsediyoruz. burada çünkü bazı yerlerde bu muhtar tarzı şeylerden alıyorsun evrakları. O almak zor oluyor. Biz de şey yapmadık. Bir 2-3 sene sürdü. Yerel Aslında- yönetimlerden alıyorsunuz. Yerel yani. yönetimlerden. Kolay. Biz hemen evlendik. Buraya geldik. Burada da işlettik. Yani Türkiye'de evlenirlerse buradan daha kolay olur. Ha, buradan evlenirse. Burada alacak evrağını. Bekar kağıdı alıyorsun burada. Zor bir şey değil. Evet. Nasıl Türkiye'den buraya gelirsen bekar kağıdı getiriyorsun. Aynen. Yani böyle nüfustan evli değildir diye. Buradan da alırsan ondan sonra gelip buraya da işletmek zorundasın. İşletirsen, resmi hale getirirsen sorun yok. Ha, buraya bildiriyorsun, ben diyorsun işte evrağını veriyorsun. Bekar olduğunu Biz ibraz burada ediyorsun. lokal düğün vesaire yapmadık. Öyle mi? Türkiye'de biz nikahımızı kıydık, hanım istemedi. Burada yani gidip törenler vesaire yok. O şekilde yapmadık. Buranın öyle kıyafetlerini vesaire giymedik. Yok mu böyle tören burada, evlilik töreni? Var istemedi kıyafet? yani o He. şekilde şey yapmadı. Var ama değil mi? Var tabii. Kültürlerinde. Genellikle bu başkent taraflarında ağırlık yok da mesela diğer şeylerde var. Müslümanlarla alakalı yaşam şartları nasıl? Bizim Türkler gibi mi yaşıyorlar burada İslamiyet'i? Abi şey yok. Burada inanır mısın? Burada daha kolay. Daha mı kolay? Burada daha kolay. Burada hemen hemen mahalle, her mahalle demeyeyim de hemen hemen 3 ev, 4 evin arasında bir cami gibi var, mescit gibi.
namazını kılabilirsin. Burada ezan devamlı. Yani Şey var burada mı peki? çocuklar dahi küçük yaşta başlıyor. Burada Budistler falan da var yani Müslümanlara karışma vesaire. Burada yok. Burada kiliseyle baskı, cami karşı karşı. Burada kimse bak. Burada hiç kimse din, ırk yok. ayrım yok. Kesinlikle yok. Kimse kimseye baskı uygulamıyor. Din, ırk, siyaset burada konuşulmaz. Seçim zamanı oyunu kullanır ondan sonra biter. He, Burada olay seçimde yok. kendi şeyini yapar. Kesinlikle burada öyle olay yok. Seçimlerde şeyler mi giriyor mesela? İslami cemaatlerin liderleri, ondan sonra Budizm cemaatlerinin liderleri gibi mi? Bu şekilde orada sevilen adam giriyor, kazanır. Yani şey dini falan koymuyor ortaya burada. Mesela şimdiki Cumhurbaşkanı, eski belediye başkanı. He. Din üzerinden gitmiyorlar yani. Burada yok. Dinin- Din olarak dini kullanmazlar. Mesela ben Budizm dinine aitim diyor adam. Mesela Budistleri arkasına alıp bir seçime gitmiyor ya da Müslümanın deyip Müslümanları arkasına alıp seçime gitmiyor. Seçim olarak belki tamam Müslüman olarak şey yapar. Burada zaten biliyorsun %95'i Müslüman. Belli başlı ağırlıklı Müslüman. Yani bizdeki buradaki Java adasında. Müslümanlık Türkiye'den daha fazla yaşanıyor burada. Türkiye gibi değil. Ciddi misin? Tabii yani burada çocuklar bile belli bir yaşta hemen hemen benim çocuğum şimdi 2,5-3 yaşına gelince 4 yaşında Kur'an öğrenmeye başlıyor burada. Yani o şekilde imkanı olsaydı gelseydin gösterirdim sana. Evimizin hemen altında o Kur'an öğretiyorlar orada. Türkiye'de de var o her Bak yerde. zorlama da Kur'an kursları yok. vesaire. Burada zorlama yok. Türkiye'de her Şimdi yerde abi var. şimdi Türkiye'nin her yerinde var ama Türkiye'de bakıyorum şimdiki gençlik çok farklı yere gidiyor. Maalesef. Burada kendiliğinden Java Adası. Java diyorum. Adası'nda. Belli Endonezya başlı sonuçta. şeyde alkol satılmıyor mesela. Alkol yok. Disko bar her yerde yok. Burada o şekilde yok. Yani alkol, disko bar olayı tabii biraz tercih meselesi. Ona Tercih bir şey diyemeyiz meselesi de. ama alkol satılmıyor. Yani din çok şeriat yok burada. Şeriat olan ülkeye de gittik Malezya'ya. Şeriat yönetiliyor ama şeriatı Şeriat şeysi orada yok. da yok abi. Şeysi yok. Gece Yani- kulübü var, her şey var. Şeriat İçkisi diyorlar de ama var, o da var. belki lokal yerlerde böyle bir şey varmış diye duydum orada Yok lokallerde. yok. Şey diyor, kendi halkına yasaklıyor ama o idare Kendi ediyor. Malay halkına yasakları varmış. Şeriat kurallarına uymak zorunda ama genel turist olanlara hiçbir şekilde karışmıyorlar veya yine kendi vatandaşı olsan Malay halkı değilse mesela Hindu olur, işte ne bileyim Çinli olur, onlara herhangi bir şekilde Bir karışık de baskı yok. burada gelip evlenmek isteyen arkadaşlar Müslümanla evlenirse evlilik biraz daha kolay. Budist yani evlenirse, Müslüman dışı evlenirse biraz daha zor onların işlemleri. Yani Budist de Biraz. evlenirse. Mesela gidip bir Balili birisi evlenmeye kalkarsa biri 3 ayda hallederse burada 6 ay sürer. Evlenmek Neden? Daha zor. Bu daha zor. Şeyleri farklı mı peki evlendirme daireleri bunların Onlarınki dinlerine biraz göre? daha farklı çünkü Müslüman olmayanları biraz daha işleri uzun sürüyor. Onların Tabi burada mesela şey yapacaksın yine başkente Evrakları gideceksin. falan Tabii farklı aynı herhalde. şekilde gidip başkentte yapacaksın. Burada lokal olarak burada hallediyorsun. Sonra gidiyorsun konsolosluğa gidiyorsun, bakanlığa gidiyorsun. O bayağı işleri uzun sürüyor. kimliklerinde din mi yazıyor? Endonezya vatandaşlarında Müslüman, Hindu Tabii, vesaire. Müslüman, tabii o Kaç şekilde. tane din var bilmiyorum burada ama. Vallahi bayağı var. Ben şey yapmadım. Kendi aralarında bile kendi halkları da var. Bizde nasıl Laz, Çerkez vesaire şey var. Onlarda da var. Hanım da zaten şey yaparsan hanım daha iyi anlatır onu. Öyle mi? Yenge hoş geldin. Yenge ne güzel Türkçe biliyor. Yengeyi tanıyalım. Nasıl tanışmıştınız abi sen? Söylemiştin Türkiye'de mi tanışmıştınız? 2015'te Bodrum'da tanıştık. Bodrum'da tanıştınız. Çok güzel. Bak amca bak. Ufaklık Türkçe biliyor mu? Biliyor, anlıyor. Yasemin. Yasemin Biliyor. Utandım biraz. Biraz utanıyor şimdi tanımadığı için. O şimdi biraz Yasemin şansı kaç tane dil biliyor Yasemin? İspanyolca biliyor. Aa İspanyolca da biliyor. Dominik'te doğdu. Türkçe biliyor. İngilizce biliyor. Yasemin Bir de buranın dilini az çok anlıyor. İngilizce, Türkçe, Endonezce, İspanyolca. Daha az, çok az. Daha az. Eline tutuyor. Hadi Patna var Patna. Ben Seni al götürecek. seni götürecek. Tamam. Tamam geliyorum dur. Hadi siz konuşun ben geliyorum. Tamam. Abi serbest çalıştığı için sürekli beraber vakit geçiriyorlar o yüzden. Gözün ayrılmıyor. Yenge sen Türkçe falan gayet güzel. Nasıl tanıştınız? Nasıl Teşekkürler. Türkiye'de yaşadın? Ne iş yaptın Türkiye'de yenge? Ben otelde genelde çalıştım. İsim neydi yenge senin? Sormadım. City benim. City. 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 Otelde çalışıyordun sen. Otelde. Danışmanlık mı veriyordun orada? Biraz abi anlatmıştı. Aşçılık yapıyorum mesela. Aha, anladım. Aşçılık yapıyordun. Gelen turistler falan oluyormuş herhalde. Ondan sonra ne diyorlar ona? Endonezya'dan herhalde belli şeylere işçi falan sağlıyormuşsunuz o aracı kurum gibi. Evet. Daha sonra o iş yapıyordum. Anladım. O şekilde O şekilde. sonra abiyle tanıştınız Musa abiyle. Evet. O da Kaç Bodrum'da yıldır şimdi tanışmıştık. berabersiniz, evlisiniz? Evet. Öyle. Kaç yıl oldu?
Vallahi kaç yıl? 8 yıl olacak herhalde. Türkler nasıl? Türkler, Sorayım. Türkiye nasıl? Türkler nasıl? Türkler gene de iyi. Merhametli, hani çok iyi insanlar. Endonezya vatandaşı ile Türk vatandaşının arasında kıyaslarsan nedir mesela? Nasıl yani? Yani bir terazi gibi yaparsan mesela Endonezya halkıyla Türk halkını ne Bizim- kadar birbirine yakın kültür olarak? Kültür olarak yani birbirine yakın. En azından çok benziyorlar birbirinize. Ama bizimkiler daha güler yüzlü böyle. Sizinkiler daha güler yüzlü, evet. Biraz Mesela daha böyle Türkler hemen öyle çok samimi olmuyorlar mesela. Daha tanışmadan önce yani. bizde biraz daha böyle Tanıştığı agresiflik zaman, var. evet tanıştığı zaman mesela daha yakın. Tabii. İyi mi değil mi diye öyle bir şey. Şeyde Endonezya vatandaşlarında biraz daha böyle çok hızlı bir bağ kurabiliyorsun böyle. Güler yüz daha fazla burada. Evet. Buranın insanı böyle sıcakkanlı sanki. Biraz şeyden mi, havasından mı böyle? Çok sıcak bir havası var. İnsanlar da çok rahat yani. Böyle acele falan yok burada hiç. Yani küçükken biz öyle yani genelde öğretiyorlar. O yüzden Yani devam şey ediyor yok. yani. Rahat herkes. Yani acaba böyle bir düşündüğü yok. O insan kötü mü değil mi diye öyle bir düşündüğü yok yani. Yani düşünce yok. Kötülük geçmiyor insanların Evet, içine. evet. Genel olarak hep böyle gördüm ben zaten. Şey değil yani, hangi dinden olursa olsun fark etmiyor. İnsanlar hep böyle yardımsever. Hani Hindu da olsa veya işte Budizm dinine de inansa, Müslüman da olsa, bilmiyorum başka kaç tane din var burada? Burada 5. 5 tane. Hangileri? Müslüman, en çoğu Müslüman. Ondan sonra Hristiyanlar 2 tane, Protestan, Katolik. Ama Ondan bir şeyde sonra Bali'de fazla Müslüman fazla yok. Hindu, evet. Evet. Fazla Hindu burada. Ondan sonra da Budist var. Budist. Ondan sonra işte Konguçu, karışık öyle Çinler filan. He, onların ayrı dinleri mi var? Anladım yenge. Çocuk nasıl yenge, alışabiliyor mu böyle sizinle sürekli hareket halinde çünkü? Bir Dominik Alışabilir. Türkiye'ye gitti değil mi? Türkiye'ye gittik, evet. Çocuk da gitti. Aha, o da gitti yanımızda. Ondan sonra Endonezya, Malezya'ya gitti. Malezya'ya gittiniz. Öyle işte. Peki Türkiye'nin en çok hangi şeyini seviyorsun, şehrini seviyorsun? Hangi tarafta yaşamak daha çok böyle hoşuna gitti? Ben? Aynen. Ankara. 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 Neden Ankara? Ve tatil Ankara'ya- bölgesinde bakarlar ya Yok, genelde. sanki böyle çok kalabalık değil, İstanbul gibi millet çok ya orada. Daha mı az geldi Hani insan sayısı? Ankara daha sakin. Orada ne kadar süre kaldınız? Ben 2,5 falan gibi. 2,5 sene kaldınız orada. Türkçeyi güzel geliştirmişsiniz ama Sağ ya. olasın. Çok iyi ya gerçekten. O bizim için de güzel bir şey. Böyle hani Türkçe konuşabilmek, insanlarla iletişim kurabilmek bizi de mutlu ediyor. Yemeklerle alakalı şimdi senin bir mutfak kültürün var Endonezya'da. Abinin de Türk mutfağı kültürü var. Sen şimdi hangi mutfağa hakimsin? Türk mutfağını öğrendin mi? Türk yemekleri yapıyor musun? Yapıyorum. Musaviye. Yapıyorum. Dominik mutfağı da yapıyorum ben. Dominik mutfağı. Orada da öğretiyorlar bazı Ne şeyler. var Dominik mutfağında? Dominik mutfağı mesela şey var, sancocho var. Hani çorba gibi bir şey, sebzeli gibi. Sebzeli çorba gibi. Ondan sonra acaba habichuela var. Fasulye. Fasulye. Yani fasulyenin şey gibi, İngiliz fasulye gibi. Şimdi Salça. Musaviye hangi yemekleri yapıyorsun sen Türk yemeklerinden? Yemek tabii ki. Musaviye Başka yemek hangi sevmiyor yemekleri çünkü. hangi yemekleri yiyorsun abi Bütün sen? her şeyi yapıyor hanım da ben her şeyi yemek yemediğim için Şöyle alalım, ufaklıkta geldi. hepsini biliyorum. Çok iyi. Ve mükemmel de. Sen o konuda şey yaşamazsın. Ve tatlı tuzlu ne istiyorsan. Yapma ya. De ki bana baklava yap de baklava yapar. Hepsini öğrenmiş. Hepsini biliyor. Aşçılık falan da varmış yenge de şimdi Aşçılık da sordu. var. Aşçılık da. Bende balık onda şey var. Bizde var aşçılık da var. Bizde Sen her o şey var. zaman Türk yemeklerinde çok fazla bir şeyin yok böyle. Abi hani benim şu uzak dişleri değilsin. yaptırırsan benim şu anda hasretim mesela meyve Sen yiyemiyorum. tedavi görüyorsun şu an Tabii dişlerle şu an alakalı. evet. Şimdi buradan gidince onun için burada fazla kalmayacağım. Diş bir tane daha çektireceğim ondan sonra. Burada yapmıyorlar mı bu diş tedavisini? Sen hani şeyde mi? Türkiye'de mi Yok yaptırmıyorsun? burada ben burada. Bandung'da. Ben Dominik'te başladım. Dominik'ten. Dominik'te başladık. Pandemi girince iptal ettik. Ha. Orada yine şey yaparken zor oldu. Buraya geldik. Türkiye'de yapamadım. Diğer ameliyatlarım olduğu için ondan sonra buraya geldim. Burada başladım. Musa abim güzel bir balıkçıya getirdi bizi. Evet abi. Balık yiyoruz. Abi balığa geldik. Böyle kalamar, karides. Şöyle otlarımız var. Salatalar falan. Sinekler de var. Sinekler de var tabii. Her yerde olduğu gibi burada. Balık restoranında genelde sinekler oluyor. Bize afiyet olsun diyelim. Bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin.
Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar, Türkiye'ye selamlar.